Merhaba arkadaşlar. Evet, Haziran ayına başlıyoruz. Oldukça yoğun bir ay olacak hepimiz için. Özellikle de ülkemiz için. Çünkü 24 Haziran'da ülkemizde bir seçim olacak biliyorsunuz. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci ayağı gerçekleşecek. Buna geçmeden önce Haziran ayında bizi neler bekliyor? Genel anlamda gökyüzü hareketleri ne durumda? Ona kısaca bir göz atmak istiyorum. Haziran ayına Güneş-Merkür kavuşumunun etkisiyle başlayacağız. Bu ikili hayatımızda fikir alışverişini, iletişimi, haberleşmeyi, yazışmaları oldukça çoğaltacak. Beynimizin daha pratik olmasını sağlayacak. Güzel fikirler üreteceğiz ve bu fikirleri insanlarla paylaşacağız. 4-10 Haziran arasında genelde bütün işlerimizi iletişimle çözeceğiz arkadaşlar. Bu ikili Güneş-Merkür 6-8 Haziran'da Neptün ile kare açı yapacak. Neptün bu süreçte kafamızı karıştıracak. Bir anda düşüncelerimizin Arap saçına dönmesini sağlayacak. Aslında bu 4-10 Haziran'da en büyük tehlike aldatılmaya çok açık olacağımız, maalesef yaptığımız her şeye dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte. Her konuda aldatılabiliriz. Çünkü Neptün algımızı karıştırıyor bu hafta, bu dönem 4-10 Haziran döneminde ve ciddi konularda karar almamak bizim yararımıza olur. Söylediğim gibi aldatılabiliriz, kandırılabiliriz. O yüzden bu süreçte net kararlar almamaya özen gösterin lütfen. Aslında bence 4-10 Haziran'daki en büyük tehlikeli açı Venüs-Plüto arasındaki ters açı. Özellikle ikili her türlü ilişkide saygısızlığın had safhada olduğu bir dönem olacak bu. Duygusallığın abartılması, seksüel isteklerin çoğalması, egonun yükselmesi bu süreçte baya bize sorun yaratacak. O yüzden bu açı benim için daha tehlikeli. İnsanların duygu sömürülerini yememeye özen göstermemiz gerekiyor. 11-17 Haziran tarihlerinde Mars Kuzey Ay düğümü ters açısı oluşacak. Hayatımıza yansıması ise ilişkilerde aksaklık, her türlü çalışmanın azalması, agresif tavırlar ve kavgacı tutumlar olarak bize ve hayatımıza yansıyacak. 13 Haziran'da İkizler Burcu'nda bir yeni ay oluşacak. Merkür'ün de etkisini hissedeceğimiz bu yeni ay iletişimi oldukça yüksek bir yeni ay olacak. Haritada yükselende Kova olduğunu düşünürsek her türlü girişimimizin iletişim ağları üzerinden olacağını söyleyebilirim bu dönemde. Aynı dönemde Merkür-Şiron arasında bir kare açı olacak. Bu da konuşmalara dikkat etmemizi, yoksa yaralanabileceğimizi söylüyor. Merkür-Uranüs arasında da sekstil açı hiç beklenmedik görüşmeleri ve karşılaşmaları tetikliyor. Aniden ortaya çıkan özellikle kadın figürleri yüzünden gerileceğimiz konusunda bizi uyarıyor bu yeni ayda. Özellikle birdenbire hayatınıza geri dönen insanlara bu 13 Haziran'daki İkizler yeni ayında çok dikkat edin. Çok da yararlı bir dönüşte bulunmayacaklar arkadaşlar. Evet, 15 Haziran'da Satürn Merkür gerginliği mevcut gökyüzünde, tam da bayramın birinci günü. Yeme içmeye dikkat etmemizi, yoksa bir anda kendimizi hastanede bulabileceğimizi anlatıyor. Tabii şimdi tatil dönemi, disiplinden biraz uzak olacağız ama ruhen de böyle sıkıntılı olacağız. Böyle çok da rahat bir süreç geçirmemizi maalesef bu açı engelleyecek. 16 Haziran'da Venüs-Şiron ikilisi yardıma ihtiyacı olan özellikle kadın figürlerine şifa olacağımızı ya da kadın figürlerinden şifa göreceğimizi söylüyor bize. Bu arada geçmeden hemen söyleyeyim. Herkese hayırlı Ramazanlar, herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, 18-24 Haziran tarihleri arasında etkili olacak olan Güneş-Uranüs sekstil açısı. Böyle nasıl anlatayım? Ani planlar, sürpriz misafirler, uzun süredir görmediğimiz kişilerden haberleri getirecek bize. Bu dönemde kendimizi de oldukça özgür ve rahat hissedeceğiz. Belki de bayramdan çıkıp böyle dinlenmiş olarak ruhen daha güzel bir hafta, bir zaman dilimi geçireceğiz. Evet, Merkür-Jüpiter arasında 19-20 Haziran'da oluşacak olan üçgen açı iyimserliğimizi oldukça yükseltecek. Aynı zamanda bu açı
Yeni tanışmalara yardımcı olur. Haberleşmeyi yükseltir. Haberleşmeyle işlerimizi kolaylıkla halletmemize yardımcı olur. O yüzden bu süreçte haberleşmeyi, iletişimi çok iyi kullanmakta fayda var. 20-21 Haziran'da Merkür-Neptün üçgeni hislerimizi ve sezgilerimizi oldukça yükseltecek. İnsanları daha iyi anlayacağız, daha iyi algılayacağız. Aslında bu bize biraz artı yazacak gibi duruyor. Evet, aslında 18-24 Haziran tarihlerinin en sert açısı Venüs Kuzey Ay düğümü kavuşumunun Mars'a yaptığı ters açı olacak. İnsan ilişkilerini direkt etkileyecek olan bu açı her ne kadar böyle aşka kapı açsa da bencilliğin ön planda olması işleri oldukça karıştıracak. Seksüel dürtüleri artıracak. Cinsellik ve çekicilikle işleri çözmeye çalışmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü böyle bir girişimde bulunursanız sorunlar daha da büyüyecek ve çözüm süresi biraz daha uzayacak. O yüzden bu dönemde bu tür girişimlerden uzak durmakta hepimiz için fayda var. 25 Haziran'da Güneş Şiron karesinin etkilerini hissetmeye başlayacağız. Biraz böyle kendimizi yaralanmış, kırılmış, incitilmiş hissettirecek bu açı bize. Çevremizden gelecek yaralayıcı, yaraları tekrar açıcı konuşmalar biraz canımızı sıkacak. Yani en iyi ihtimalle moralimizi bozacak bu dönemde diyebilirim. Evet, Jüpiter-Venüs arasında oluşacak olan 26 Haziran'da netleşecek bu açı. Üçgen açı var arkadaşlar. Pardon, çok affedersiniz. Kare açı var arkadaşlar. Duygularımızı kontrol altına almamızı zorlaştıracak bu açı. Biraz böyle savurganlığımızı arttıracak Jüpiter-Venüs karesi. Bütçemizde koca bir delik oluşmasını istemiyorsak bu dönemde 26 Haziran civarında harcamalarımıza çok dikkat etmemizde fayda var. Abartılı duygular yüzünden, aynı zamanda bu ikili duyguları abartır. Abartılı duygular yüzünden çevremizdeki insanları rahatsız edebiliriz. Ya da insanların bu davranışlarından biz rahatsız olabiliriz. O yüzden birazcık seviyeyi korumak, sınırı korumak daha mantıklı olabilir. Evet, 28 Haziran'da ayın son günlerinde Oğlak Burcu'nda, daha doğrusu Haziran'ı Oğlak Burcu Dolunay ile kapatacağız. Bu Dolunay'da Satürn Ay kavuşum halinde olacaklar. Bu da bize duygusal ayrılıklar getirecek, duygusal ayrılıklar yaşatacak. Biraz böyle içe çekilip kendimizi şiddetle sorgulayacağız. Geçmişte yaptıklarımızı şu anki bakış açımızda tekrar gözden geçireceğiz. Gerçek dünyanın anlamını irdeleyeceğiz. Biraz böyle içimizde savaşlar kopacak gibi bir dönem yaşatacak bu dolunay bize. Ama şöyle bir iyi yanı var. Geçmişte göremediklerimizi şimdi görüp temizleme ve düzenleme fırsatı, bırakma ve terk etme fırsatı tanıyacak bize. Bunu da bu şeyde kullanmakta ve yararlanmakta fayda var. Evet, 24 Haziran seçimlerine gelelim. 24 Haziran'da biliyorsunuz ülkemizde bir seçim, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimin birinci ayağı gerçekleşecek. Türkiye haritasında tam 24 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'nda ve yükselen çizgisinin hemen üzerinde yer alacak. Yine Türkiye haritasının 5. evinde transit Jüpiter ve natal Venüs'ün transit Neptün'e üçgen açı yaptığını görebiliyoruz. Bu da seçimlerde kadınların ve gençlerin çok etkili olacağını gösteriyor. Neptün etkisi biraz böyle seçimlere politik değil de duygusal yaklaşıp biraz oylarımızı, ülke olarak oylarımızı duygusal olarak kullanacağımızı anlatıyor bize. Aslında bu seçimlerden ziyade seçimlerin sonrasında 3 tane tutulma yaşayacağız arkadaşlar. Bu tutulma da önümüzdeki günleri şekillendirecek. Tamam, 24 Haziran'da ülke çoğunluğu özellikle kadınlar ve gençler duygusal tercihler yapacaklar. 13 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Tutkulardan kaynaklı kavgalar ve patlamaları
simgeleyecek bu tutulma. Tutkulardan kaynaklı, bencilce hareketlerden kaynaklı daha doğrusu alınan tepkileri anlatacak ve tetikleyecek. 27 Temmuz'da Kova burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bunun anlamı arkadaşlar, eski astrologlar şöyle yazmışlar: kralın hastalanması. 11 Ağustos'ta Aslan burcunda güneş tutulması gerçekleşecek hemen akabinde. Bu da ülke yönetimindeki kişilerin çocuklarıyla ilgili sorunları, büyük sorunları gündeme getirecek. O yüzden seçimler ve seçimlerin ertesinde çok yoğun, çok koşuşturmalı, çok değişken gündemli günler, aylar yaşayacağız. O yüzden bu seçimlerin hepimiz için ve özellikle de ülkemiz için çok hayırlı olmasını ve çok sakin geçmesini diliyorum. Haziran ayının herkes için çok sakin ve huzurlu geçmesini diliyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim.